Hocam, rinoplasti tam olarak nedir? Yani biz bunu direkt estetik ameliyat olarak mı düşüneceğiz yoksa tıbbi bir karşılığı var mıdır bunun? Sadece rinoplasti kelime anlamıyla estetik bir cerrahi ifade. Kendi içerisinde fonksiyonel problemleri çözmemizi sağlayan ekstra manevralarımız, işlemlerimiz var. Bunlar tıpta farklı isimlendirmeleri ama sadece rinoplasti olarak soracak olursanız evet sadece burnun estetik olarak yeniden şekillendirilmesi işlemine rinoplasti denilebilir. Anladım. Peki hocam, rinoplasti ameliyatı yapıldığı zaman burundaki tıkalı olan kısımlar da düzeltilebiliyor mu? Yani nefesle ilgili sıkıntılar da ortadan kaldırılıyor mu? Tabii ki. Şimdi estetik rinoplasti bir de fonksiyonel rinoplasti denen bir şey var. Bunun içerisinde nefes alışverişimizi olumsuz etkileyen anatomi gibi bir problemin varlığı ve bunun çözülmesi. Bununla birlikte burnun dış görüntüsünün daha estetik, daha güzel hale getirilmesi işlemine fonksiyonel septorinoplasti ismi veriliyor. Anladım. Rinoplasti ameliyatı için uygun olmayan adaylar kimlerdir hocam? Yaş, psikolojik sorunlar nedir sizin için? Belli bir yaş aralığında olması gerekiyor hastaların. Neyi kastediyoruz? Biz rinoplasti işleminde aslında buruna ait kemik ve kıkırdakları yeniden şekillendiriyoruz. Kemik ve kıkırdak gelişiminin tamamlanmış olması gerekiyor hastada bu işlemi yapabilmek için. Kadın ve erkeklerde farklılık gösteriyor. Kadınlarda 17 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Erkeklerde 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor ki kemik kıkırdak gelişimi tamamlanmış olsun. Eğer kemik kıkırdakla ilgili bir kronik hastalığı varsa hastanın bunları da ameliyat etmek istemeyiz. Çünkü dokunduğunuz her alanda bozulma ihtimali olabiliyor yapıların. O yüzden eğer kronik bir kemik kıkırdak hastalığı varsa yine onları çok ameliyat etmek istemeyiz. Psikolojik olarak eğer hazır değilse, vücudundaki herhangi bir değişikliğe hazır değilse hasta veya vücudunda var olmayan bir problemi varmış gibi düşünen hastalarda da çok estetik ameliyatlar yapmak istemeyiz. Beden dismorfik hastalığı denen bir psikolojik, psikiyatrik hastalık var. Aslında vücudunda bir problem yok ama o bölgeyi problem halinde gören psikolojik problemleri olan kişilere de çok ameliyat etmek istemeyiz. Çünkü o hastaların mutlu olma ihtimali çok düşüktür. Yani asıl sebep psikolojik kaynaklı olduğu için siz ne kadar vücudundaki herhangi bir yeri düzelseniz de yine onu problem olarak görme ihtimali çok yüksektir. Birkaç hasta grubumuz daha var bu ameliyata uygun olmayan. Kronik hastalığı var, iyileşme sürecine olumsuz etki ya da ameliyat esnasında ve ameliyat sonrasında komplikasyon dediğimiz şeylere sebep olacak durumlarda da bu ameliyatları yapmak istemiyoruz. Rinoplasti öncesinde bazı muayeneler, tetkikler yapılıyor. Ya da 3D modellemeler yapılıyor, simülasyonlar yapılıyor. Bu yapılan simülasyonlar gerçekten gerçeği yansıtıyor mu? Maalesef gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Şimdi simülasyonda siz hastanın çekilmiş resimleri üzerinden buruna yeniden şekil veriyorsunuz. Resim çizmekle cerrahi yapmak aynı şey değil. Niye? Çünkü burundaki kemik yapısı, kalınlığı, inceliği, cilt yapısı, kıkırdakların esnekliği bunlar hepsi burnu yeniden şekillendirirken belli sınırlar çizmeye sebep olabiliyor. Yani o sınırların dışına çıkamayabiliyorsunuz. Bu durumda da simülasyonda yaptığınız şekille ameliyat sonrası yaptığınız şekil tam örtüşmeyebiliyor. O yüzden simülasyon sadece hastaların ameliyat sonrası nasıl bir görüntü olacağını merak ettikleri için aralarındaki o soru işaretini ortadan kaldırmak için yaptığımız bir şey. Hastalara şunu söylüyoruz. Simülasyon birebir ameliyat sonucunu yansıtmaz. Bir model vardı hocam. Erkeğe de kadına da aynısı yapılıyordu. Sokağa çıktığımız zaman herkeste aynı burun vardı hocam. Her burun herkese aynı şekilde mi yapılmalı? Hocam doktor üniversite zamanında öğrenmiş hocasından bir burun şekli. Herkes onu mu yapıyor? Bir süre böyle bir akım vardı gerçekten. Kadınlar tek bir burun tipi istiyorlardı. Erkekler tek bir burun tipi istiyorlardı. Güzel burun anlamı hastalar için örnek gösteren burundu. Ama zaman içerisinde hastaların bence estetiğe bakış açısı da kendine yakışır burun arayışının içinde oluyorlar. Evet, yüzlerindeki gördükleri burundaki problemleri düzeltmek istiyorlar fakat bir model seçip ben bunun gibi istiyorum diyen evet, hasta sayısı çok azaldı. Eskisi gibi değil. Güzellikten yana bir şey var, düşünce var hastalarda. Çok sık duyuyoruz. Yani biz biraz daha işin içinde olduğumuz için açık rinoplasti ve kapalı rinoplasti diye iki tane farklı kavram şu an konuşuluyor. Tabii. Bu hastaya bağlı olarak mı değişiyor yoksa gerçekten biri diğerinden daha iyi bir teknik mi? Bu ikisi arasında farklar nelerdir? Açık teknikle kapalı teknik arasında bir tane fark var. Şu, bizim burun deliklerin tam orta bölgesindeki polimella dediğimiz yapıda eğer kesi yapılırsa ve burun anatomisi de buradan giriş yapılırsa açık teknik rinoplasti deniliyor. Eğer dokunulmadan tamamen burun içerisinden kesi yapılıp burun anatomisine giriş yapılırsa kapalı teknik rinoplasti deniyor. Birbirine çok büyük üstünlükleri yok maalesef. Aralarındaki fark şu oluyor. Açık teknikte zamanla bu burun deliklerinin ortasındaki bölgede
bir kesi izi oluşabiliyor. Çok gözle görülen bir kesi değil ama dikkatli bakıldığınız zaman görülebilecek bir kesi hattı oluşuyor. Kapalı teknikte bu olmuyor. Aradaki fark bu. Aslında bu daha sonra fazla etkilemiyor. Sadece bu ameliyat sonrası süreçteki iyileşmeyi Evet, kapalı teknik sadece biraz o. daha Bir de kısa ameliyat sürüyor. sonrası oluşacak oradaki iz. İz. Farklı. Onun dışında bir şey yok, fark yok. Neye göre tercih ediliyor? Bir, doktorun tecrübesi. Yani eğer hekim kapalı teknik rinoplasti ile başladıysa mesleğine onunla devam ettirmeyi istiyor. Çünkü eli ona alışmış oluyor. Açık teknikle yapmışsa, başlamışsa rinoplasti ameliyatlarını yapmaya onunla devam ediyor. Çünkü eli ona alışmış oluyor. Buradaki izin görülmesini istemiyorsa kapalı tekniğe yöneliyorlar. Oradaki iz onlar için bir anlam ifade etmiyorsa hekime bırakıyorlar açıkçası. Piezo sistemi ile klasik yöntem arasındaki farklar nelerdir? Şimdi piezo tekniği ile rinoplasti kavramı maalesef hayatımıza yerleşti. Büyük bir yanlış inanış var. Sanki piezo ile ameliyat yapılsa tamamen farklı bir teknikle ameliyat yapılmış algısı var. Evet. Bu böyle değil maalesef. Piezo dediğimiz şey aslında bir cihaz. Teknolojik bir cihaz. Bizim cerrahi bir cihaz. Ne işe yarıyor piezo? Burun kemiğini şekillendirirken kullandığımız bir cihaz. Onun dışında kıkırdaklara ya da cilt altındaki dokulara müdahale ettiğimiz bir cihaz değil. Sadece kemiği şekillendirirken kullanılan bir cihaz. Eskiden ne yapılıyordu? Eskiden kemik kısmı işte tabiri caizse kırılıp şekil veriliyordu. Şimdi ses titreşimleriyle çalışan, ucunda çok minik testere benzeri bir aparatı olan bir cihazla kemiği dokunduğunuz yerde kesen bir cihaz piezo. Bu Bir teknik değil aslında, bu bir cihaz. Peki halk arasında konuşulan rinoplasti ameliyatı yaptım, burnum düştü, burnum çöktü. Yani burada kıkırdak greftleri vesaire ne kadar etkili hocam? Bu gerçekten doğru mu? Yaşanıyor mu bu tarz durumlarda? Rinoplasti ameliyatlarından sonra her zaman bir miktar düşme olur. Bu düşmenin miktarını belirleyen bazı anatomik yapılar var. Nedir bunlar? Bizim normalde burun ucumuzu yukarıya doğru cilt altına asan ligament dediğimiz bağlar var cilt altında. Şimdi burnumuzu mesela sağa sola oynattığımızda, aşağı yukarı oynattığımızda dikkat edin, burun ucu hep aynı yere gelir. Bunu sağlayan şey bu cilt altındaki burun ucuna tutan ligament dediğimiz bağlar. Rinoplasti ameliyatında genellikle buradaki anatomik yapılar korunmuyor. Yani bu bağ dediğimiz, ligament dediğimiz yapılar korunmuyor. Bunlar korunmadığı zaman zamanla yer çekiminin etkisiyle burun ucu yavaş yavaş düşmeye başlıyor maalesef. Birinci sebebi bu. İkinci sebep, eğer burun ucundaki cilt çok kalınsa bir süre sonra onun ağırlığıyla da burun ucu düşebiliyor. Bence burada en önemli etken buradaki bağları korumak. Ben pratiğimde buradaki bağları koruduğum için benim ameliyatlarımdan sonra burun ucunda en fazla 2 milim, bilemediniz 3 milim düşme payı oluyor. O da tamamen cildin yeniden buruna verdiğimiz şekli sarmasıyla alakalı bir şey. Aslında orada cilt birazcık sarkıyor. Burun ucu düşmüyor. Oradaki bağları korumak gerekiyor. Her burun, çok iyisi çok kötüsü, istediği şekle gelebilir mi? Yani hastanın direkt istediği resimdeki burunu elde etmek çok zordur. Yani çünkü dediğim gibi sadece anatomik yapıdan oluşmuyor. Cilt çok etkili, kemik yapısı çok etkili, kemik kalınlığı çok etkili, kıkırdak yapısı çok etkili bu işte. O yüzden hastaların anatomisinin izin verdiği ölçüde burnu yeniden şekillendirebilirsiniz. Direkt ben buradaki resmi istiyorum, çok minik bir işte burun getirmiş demesi gerçekle örtüşmüyor. Evet biz bunu yaparız demek de gerçekle örtüşmüyor bence. Yani anatominin verdiği ölçüler içerisinde, verdiği sınırlar içerisinde bunu şekillendirebilirsiniz. Bu yurt dışı hastalar için de geçerli midir? Hasta buraya geldiğinde ne kadar süre Türkiye'de kalması gerekiyor ve tekrar bir kontrolü olması gerekiyor mu bunun? Bizim yurt dışı hastalarımızdan istediğimiz şey şu: Türkiye'ye geldiğiniz zaman bir hafta İstanbul'da kalmanızı istiyoruz. Niye bunu istiyoruz? Çünkü birinci haftanın sonunda bir kontrolümüz oluyor. Bu kontrolde ameliyattan sonra burun içerisinde kullandığımız tamponlar, burun sırtına koyduğumuz, yerleştirdiğimiz alçıyı alıp İyileşme ne durumda? Bir sıkıntı var mı? Enfeksiyon var mı? İşte ödem morluk ne durumda? Ağrısı var mı? Kontrol ettiğimiz bir sürecimiz var. Bu da bir hafta. Bir hafta sonra biz alçıları ve tamponları alıyoruz. Uzun soluklu burada kalma şansları olmadığı için tamponlar ve alçılar alındıktan sonra ülkelerine dönebiliyorlar. Uzun vadeli kontrollerimiz var. Yani kontrollerimiz var. 3. aydaki kontrol, bir problem var mı yok mu onu görmek için. 6. ayda hani şekli ortaya çıktığını söyledik 6. ayda. Hasta memnun mu? Biz memnun muyuz? Fonksiyonel bir sıkıntı var mı yok mu onu kontrol etmek için 6. ay kontrolümüz oluyor. Ama tabii yurt dışındaki hastalar bunu maalesef pek gerçekleştiremiyorlar. Burun resimlerini istiyoruz. 3. ay ve 6. ay farklı açılardan çekilmiş. Nefes almakla ilgili bir problem var mı yok mu onu soruyoruz. Eğer bunlarda sıkıntı yoksa
kontrolümüzü yapmış oluyoruz. Yani uzaktan da olsa kontrolümüzü yapmış oluyoruz. Spor yapan birisi eğer, Yaptırdı, geldi. Aradan bir 6 ay, bir sene geçti. Dedi ki ben bu burnu da beğenmedim dedi. İkinci revizyon ameliyatını olmak istiyor. Bu ikinci revizyon ameliyatının zorlukları nelerdir ve yapılması uygun mu? şimdi ikinci ameliyatta aynı kişi ameliyat edecekse, yani aynı doktor hastayı revize edecekse doktor için zor bir ameliyat değil. Çünkü nerede ne yaptığını biliyor doktor. Anatomiye hangi planda girdiğini biliyor. Sıkıntı olmuyor hekim için. Hasta için de çok sıkıntı olmuyor. İyileşme neredeyse ilk ameliyatı gibi oluyor. Ama başka bir yerde ameliyat olmuşsa ve revizyon için başka bir doktoru tercih ediyorsa o zaman sıkıntı başlıyor. Erkek ve kadın arasında rinoplastikte farklılıklar var mı? Yoksa ikisi de aynıdır bizim için? İstediğimiz şekli verebiliyoruz mu diyoruz? Yoksa gerçekten ciltleri, iyileşme süreleri farklılık gösteriyor mu? Estetik sonuç olarak erkekle kadın arasında fark var tabii ki. Yani estetik bakış açısı olarak fark var. Şimdi kadınlarda kabul edilen estetik burun görüntüsü işte yan profilden hafif biraz daha kavisli olan, burun sırtı tamamen düz olmayan, burun ucu birazcık daha kalkık olan tabiri caizse burunlar kadınlar için daha estetik duruyor. Ama erkekler için bu tarz burunlar estetik durmuyor. Erkeklerde biraz daha maskülen, erkeksi bir yüz ifadesi olması gerekiyor. O yüzden sizin burnu yeniden şekillendirirken kadın burnuna benzetmemeniz gerekiyor. Nedir bu? İşte yandan bakınca burun sırtı daha düz bir burun sırtı. Burun ucu çok kalkık olmayan, yüzüyle uyumlu, hani çok küçük bir burun olmayacak şekilde bir yeniden şekillendirmeniz lazım. Estetik bakış açısı arasında fark var kadınla erkek arasında. Ama iyileşme süreci, işte cerrahi sonuç, ameliyat sonrası hastanın karşılaşacağı durumlar arasında bir fark yok. Hepsi aynı. Anladım. Şimdi hocam ben dünyanın birçok ülkesine gittim, gezdim, tıbbi süreçlere, işte birçok konferanslara katıldım. Ve her yerde şunu duyuyorum. Türk doktorları dünyanın en iyileri. Neden hocam böyle bir söylem var? Yani buna sonuna kadar inanıyorum bu arada. Gerçekten Türk doktorları dünyanın en iyilerinden. Neden hocam? Biz nasıl böyle bir sürece girdik? Biz nasıl bu kadar iyi olabildik? Biz her zaman en iyisi olmaya çalışırız. Yani hangi alanda olursa olsun. Kanımızda da var galiba. Kanımızda var belki de. Hani en iyisini olmaya çalışırız. Bir de hani hekimlik mesleği, sağlık mesleği biraz empati duymanız gereken bir meslek. Yani bir kişinin, bir insanın sağlığını ve işte estetik görüntüsünü emanet ediyor. Siz bunun bilinciyle onun için olabilecek en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Bu bilinç sizi her zaman bir adım daha öteye götürüyor. Yani her yaptığınız işlemde aslında üzerine bir şey koyup yeni bir şey bulup ya da var olan problemi çözmeye yönelik farklı düşünceler içerisine giriyorsunuz. Farklı çözümler bulmaya çalışıyorsunuz. Bu da zaman içerisinde bu işte iyi olmanızı sağlıyor açıkçası. Bu da çok önemli. Kesinlikle. Ameliyat sonrasında bir komplikasyon durumunda doktorun hastaya ne kadar sahip çıktığı çok önemli. Şimdi ameliyatta bitmiyor aslında bu süreç. Ameliyattan Kesinlikle. sonra yaşanacak her şeyi hastaya karşı doktorun ulaşılabilir olması gerekiyor. Son olarak şunu sorayım hocam. Rinoplasti yaptırmak isteyen kişilere önereceğiniz en önemli şey nedir? Evet, zor bir soru. Ne istediklerini bilmelerini istiyorum. Yani çünkü çok karşılaştığım bir problem. Az önce dediğiniz gibi bir mankenin ya da bir arkadaşının resmini getirip ben bundan istiyorum diyen çok hasta oluyor. Aslında o gösterdiği resminin yüzüne yakışmayacağının farkında olmuyor hasta maalesef. Sadece Evet, bu çok önemli gerçekten. sadece buruna odaklanıyor. Aslında bir bütün olarak yüze odaklanmak lazım. Yani her burun her yüzde aynı durmuyor. İkincisi hekimin önerilerini dikkate alsınlar. Yani ben mesela rinoplasti olmak için gelen hastalarda istedikleri burunları görünce aslında yüzlerine yakışmayacağını, mutsuz olabileceklerini, bunu işte yüz hatlarıyla, işte göz büyüklüğü, kaşının pozisyonuyla, çenenin yapısıyla, saçının bulunduğu yerle hepsini anlatmaya çalışıyorum. Hekimlerinin önerilerini dikkate alsınlar bence. Dediniz yani Pişman oluyorlar. beğenmediler, Evet. tekrar geri geldiler ve revizyon istediler. Bu durumlar genellikle hastanın ne istediğini bilmemesi veya hekimin dikkate almamasından kaynaklı oluyor. En çok yani önereceğim, üzerinde duracağım konu bence bu olması lazım hastayla ilgili. Aslında çok zor bir iş yapıyorsunuz. Yani yaptığınız iş ne kadar mükemmel olsa da hastanın baktığı iki gözle yorumlanıyor. Yani Öyle. kendisi beğenmedikten sonra en iyi burnunu da yapmış olsanız ya da kendisi beğendikten sonra kötü bir burnu da beğenebiliyor. Evet. Ya doğru. bu çok psikolojik bir sınır Aynen öyle. aslında. Gerçekten Aynen öyle. çok çok zor. Çok teşekkür ediyorum hocam. bu Rica ederim. söyleşi Ben için. teşekkür ederim Serhat Bey. Bugün Doktor Mahmut Uzut'la birlikte çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Umarım sormak istediklerinize cevap olmuşuzdur. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.